Şimdi ikinci şeye geçiyoruz. Ocak itikadı. Ocak itikadı ne demek? Bu itikada göre tan yeri ağardığında, sabah daha güneş doğmadan tan yeri ağardığında evin kadını, yani ana, evin anası ocağı yakar. Ben çocukken benim babaannem aynısını yaptığını bir hatırlıyorum. Törük yürüyor. Törük, bu töre var şimdi burada. Ve aile efradı ocak başına toplanır. Ocak şeyde. Ve dua edilir. Tanrı'ya dua edilir. Ocak başına Tanrı'ya dua edilir. Maalesef daha sonra insanlar bunlar ateşe tapıyor diyorlar. Ocak kültünde ocak başında dua edilir ve güneş doğmadan önce ve bunlar ateşe tapıyorlar. Çünkü oradaki niyeti bilmediğin zaman dışarıdan baktığın zaman o zaman Kabe'ye gidenler de taşa toprağa mı tapıyor? Yani duvarlara mı tapıyor? Yani. İşte onu da söyleyebilirsin o zaman. Yani o zaman sen de orada gidip duvara tapıyorsun abi diyebilirsin. Şimdi çok ilginçtir. Ben bunu deneyimlediğim için, çocukluğumda bildiğim için çok şaşırtıcı gelmişti bana ilk zamanlar. Sonra anladım. Şimdi ben Karadenizliyim. Karadeniz kadını, yayla çocuğuyum ben. Karadeniz kadının hayatını bir anlatsak, şimdikiler değişti tabii ama bizim çocukluğumuzdaki annem, babam, babaannem, anneannem falan onların dönemlerini. Şimdi sabah gün ağarmadan kalkar, ahırda inekleri sağar, sütünü çıkartır, onu şeyine döker. Onun ambarı vardır yani işte biriktirildiği yer. Tabii sonra işlenmek üzere, peynir olmak üzere falan neyse onları sütü koyar. Sonra gider ocağı yakar. Daha ev halkı uyanmamıştır. Ama birazdan ezan okunacaktır. Namaz vaktidir. O zaman evin beyi kalkar. Dede, bizim işte dede kalkar ve topluca bir ibadet yapılır, namaz kılınır. Bu İslamiyet dönemi olduğu için böyle. Ama eski Türklerde böyle bir şey olmadığı için, yani daha bu ritüel, İslami ritüel, İslami ibadet biçimi daha devreye girmediği için, ama ocak kültünde dua gene var. Şimdi peki ocağın, yani ateşi yaktıktan sonra dua neye yapılıyor? Ocağın karşısına geçip neye yapılıyor? Bu köyde yaşamayanlar bunu şehirde anlayamazlar. Çünkü bu kaloriferin, radyatörün karşısında dua etmek falan zannedebilir. Hayır, halbuki ateş sürekli hareket eder. Bir suda olur. Bu uzak doğularda böyledir. Su hareketli olduğu için akan nehir, durgun su ayrıdır, akan nehir ya da ateş. Ona baktığınız zaman medite eder insanı. Zihni boşaltır. Zaten uykudan yeni kalkmışsınızdır. Bir de o andaki ateşte böyle uyur uyanık halde bir zihnin bypass edildiğini düşünün. Bunun için çözdüler ya, canlı yayında şömine vermiyorlar mı televizyona? Evet, evet. Herkes öyle müzik dinliyor. Aynen işte akvaryuma bakar gibi. Aynı akvaryum. Bakar gibi. Bravo. Bunun amacı medite olmak. Bu Doğu Karadenizlilerin eskileri bilir. Eğer dinleyenler bunu şey ederlerse ecdatlarını falan eskilerini sorsunlar. Nistaks diye Rumca bir kelime kullanırlar. O bölgede biliyorsunuz Rumlardan kalma şeydir. Rum Pontus'tan kalma. Evet. Nistaks. Ben sonra bunu araştırdım Grekçe'de. Dalmak demek. Şöyle dalıp buna Kızılderililerde vardır hani. Evet, Yapar. İşte o böyle dalıp uyanma. Buna meditasyon denir. Uzak Doğu'da meditasyon dediğiniz şey budur. Uyumak değildir. REM uykusu. REM uykusu değil. Uyumak değil, uyanık olmak değil. Yakaza'dan. İkisinin arasında yakaza dikkatin üstünlüğü demek. Yakaza diye bunu kullanıyorlar. Değil. Yakaza teyakkuz demek. Alarm demek. Alert. Yakaza da olmak, dikkatin en üst düzeyinde olmak. Halbuki bu uyur uyanık bir şey. Orada yakaza olmaz. Ama maalesef bütün şimdi tasavvuf üzerine kitapları okuyun. Uyur uyanık yakazadaydım diyor. Orada bilmem ne gördüm. Yakaza en yüksek dikkatin olduğu, en uyanık olduğumuz, dikkatin en doruk, alert yani böyle yani. Alarm durumu. Her an saldırı emri gelecek. Nasıl durur? Tetikte. Tetik. Ay yaşadı. Tetikte olmaktır yakaza. Ama gidin sonra bakalım şimdi tabii. Açın kitaplara bakın böyle değil. Yani her şey sapmış vaziyette. Dolayısıyla arkeoloji niye yapıyoruz? Onları kazıp arkasındaki hakikatleri bulmaya çalışıyoruz. Bu literatürün kendisinin diriltmek işte. Neydi? Mezarlıktaki kitabı diriltmek dedik. Jesus canım. Evet. Şimdi bu kadın yemeği, sofrayı hazırlıyor. Çoluk çocuk doyurduktan sonra bu kez tarlaya gitmesi lazım.
Çıkıyor tarlaya gidiyor. Tarladaki işlerini yapıyor. Öğlen geliyor çocuklara bakıyor. Tekrar tarlaya gidiyor. Erkeğin başka işleri var. Ormana gidiyor o falan. Şimdi kadın ondan sonra geliyor. Bir de öğleden sonra kofin dedikleri bir tane şey var. Sırtlarında böyle yaprak taşımak için örme bir sepet vardır. Ormana gidecek. Ormandaki düşen şeyleri, yaprakları, kuru yani, kuru yaprak toplayacak. Onları getirip ineklerin altına serpecek. Bakın, bakın işe bakınız. O sırada akşam olacak. Tekrar ineklerin bakımı var. Ondan sonra çıkacak evin için. Gene çoluk çocuğun bakımı var. Yemek yapılacak. Yemek yapılacak mı? Şimdi durak olmayan bir ve çok performans yüksek isteyen bir şey. Evet, gerçekten. Buna hayret edersiniz. Dışarıdan gelen insanlar bunu nasıl yapıyorlar? Ve bu kadar da ağır şeyler Zamana yapıyorlar. karşı. Ve gene neşeli bu insanlar. Dipdiriler ve neşeliler. Bu nasıl olabilir? Dışarıdan halen araştırırlar. Çok basit. Ocak kalktı, kimse bu işleri yapamıyor. Ocak. Ocak artık kullanmıyorlar. Kalorifer girdi. Gidin Doğu Karadeniz'e. Hiçbir kadın artık bunları yapamıyor. Alev- Bahçesini bile gidip sulayamıyor. Ocak başındaki o kendinden geçip gelmek, meditasyon yapanlar bunu çok iyi bilirler. Uzak doğu meditasyonlarını bile yapanlar. Bu dhyana denir buna. Kendinden o anda geçmenin verdiği dinlenme, 24 saat dinlenmenin çok çok üstündedir. Kalitelidir çünkü. 24 saat uyusanız zaten yorulursunuz. 8 saattir açtığınız zaman yorgunluk yapar. Ama hiçbir zaman derin uykuyu tam yaşayamadığımız için o 8 saatte de yorgun kalkarız biz. Ama ocak başında 2 kere nistaks eylediniz mi efendim? Dipdiri oluyorsunuz. Çok şahane bir şey. Ben bunu deneyledim. Ya doğru bir şey bu. Ha demek ki ateşe tapmıyorlar. O kendinden geçirici bir öge olarak veya suda da bunu yapıyorlar. Akar suya bakarlar ve bir müddet sonra o bir dinlendirir insanı. Uyumaktan daha derin ve ruhsal gücü ortaya çıkartan bir şeydir. Evet. Yani har bitti, hal bitti. Evet efendim. Har hale bağlı, hal de hare bağlı. Harbi yani ateş malum. Bir kere daha girebilir miyim? Harran zaten Harran. evet Yani ateş. İbrahim Bey. Çok özür dilerim, gene girdim ama. Ne güzel, hoş geldiniz efendim. Da Vinci uykusu diyorlar. Da Vinci uykusu bu işte. 20 dakika uyuyorlar. Evet. 4 Kendinden saat. geçiyorsun. 4 15 saat. dakika ya da 20 dakika. 15-20 dakika. Hatta Churchill de öyle uyuyor. Hı hı. Ama bu 2000 sene öncesini konuşuyoruz. Evet. Bakar mısın? Evet, bu ritüel işte. şeyi beynin bütün fonksiyonlarını en üst seviyeye taşıyan bir uyku olduğunu söylüyorlar. Yani bakın öyle İşte güzel sonucu teyakkuz oluyormuş bak. Böyle güzel Sonucu. söyledin yani aynı noktaya geliyoruz ama 2000 sene önce zaten yapılan töre unutturulup bize Churchill'in uykusu, Da Vinci'nin uykusu diye Evet. satılıyor bizim malımız. Müthiş. Evet, insanlamalı. İnsan İnsanlığın malı. İnsanlamalı. Bu Unutulduk. kimseye mal edemeyiz. İşte bu insanlık şeyini, yani Kur'an-ı Kerim'de de çok ilginçtir. Ya eyyühen nas dediği an ne Türk diyor, ne İngiliz diyor, ne Japon diyor. Ne dinini söylüyor, ne şey. Ey insan. Ey insana geleceğiz yani esas. Ey insana gelmeyen insan insan değildir. Diyojen'in dediği gibi. Onu arıyoruz ama kendimizde arıyoruz. Dışarıdaki insanı arıyorum değil. Dışarıdaki insanı sen kimsin ki yargılayacaksın da bu insandır, bu değildir. Herkes kendi gece fenerini kendisi tutuyor ve kendisini arıyor. Yani Diyojen kendi insanlığını arardı. Başka dışarıda insan aramak falan değil o. Evet. Ama bugün onu da öyle okuyor. Herkes yargıç olmuş. Öbürünün insan olup olmadığına ama sana ne kardeşim ya. Evet. Öyle bir şey olur mu? Var. Yargıç sen misin yani? Ocak itikadının doğrudan doğruya böyle bir deneyim içerdiğini söylüyoruz. Bunu İranlarda da Fars, yani ateşperestler dedikleri de aynı bu ocak kültüdür. Yani Zerdüşt kültürünün aslı bu ocak kültüdür. Bak geliyor şimdi. Evet, ona gireceğiz. Ve bu oradaki dua, ateş başında yapılan dua aslında meditatif bir dua. Yani böyle oturup ya Rabbi bunu bize ver, işlerimizi kolaylaştır bilmem ne falan, böyle bir dua değil. Sessiz, sözsüz. Tanrı'yla bir buluşma anı. O anı hissetmek. Orada kelime yok. İşte bu şeyin neydi Leonardo'nun şeyi? Uykusu? Da Vinci uykusu diyorlar. Çok He. fazla uyku diyorlar. Çok fazla uyku. Fazlı. Evet. Evet. Faz. Günde 2 saat uyumuş oluyor. Evet. Gene demek ki bizim dalınç desek buna en güzeli. Evet. Buna peki tasavvufta karşılığı var mı? Var. Hali istirak diyoruz biz buna. İstirak. İstirak boğulmak demek. Müsterak. İstirak boğulmak.
Hali istirak, halde boğulmak. Hale öyle bir, yani suyun içinde nasıl boğulur insan? Halde boğulmak. Aslında meditasyon demek bu demek. Söylediğimiz az önce hani o gidiş halinde Evet. uyanır zaten. Aynen. Nefeste durur çünkü. Aynen. Ve Evet, şeydeki otokontrol hop gidiyorsun. Ölüp dirilmek işte. diye uyanır çünkü Evet. oradan. Aynen. Ölüp dirilmek dedikleri bu. Evet. Şey bu. Yani Hazreti İsa'nın Hazreti Yahya Aleyhisselam'ın uyguladığı, İsa Aleyhisselam'ı da uyguladığı nehirde ters biçimde batırıyor vaftiz etmek için. Boğulma noktasında geri çıkartıyor. İşte o bu. Ölüp dirildi dediği o. Dirilmek. Perçeminden tutup çıkartıyor. Evet, fiili şeyler bunlar. Şu an Böyle kiliselerde inançlar yapılan da o. Ya işte bir yandan. Kiliselerde hayır. Bebeği Kiliselerde yaparlar ya. Artık Yani. basit. işte bu değil ama bak bebeğe Yani aslı Biraz bu. su serpiyor. şimdi çocuklar bir şey yani onun yerine bunu kullanabilir miyizleri kullanamayız anlatmak için söylüyorum. Evet. Şimdi bugün ne yapıyor? Papaz Efendi alıyor şeyi, kutsal su, okunmuş su. Bebeğin üzerine atıyor. Şeyin içine de biraz böyle şey üzerine su döküyorlar falan. Şimdi bu doğru değil. Bunu yapamazsın. Mış gibi. Hayır, mış gibi değil. Bebek vaftiz olmaz. 12 yaşına 13 yaşına gelecek. Gene öyle tören. Ergen Hayır. olacak. Erken olacak. Kendi rızası olacak. Kendi rızası. Kendi rızası olmadan yapılan vaftiz değildir. Bugün sahtekarlık. Peki kendi rızası olmayan çocuk da olmuş mudur acaba? Şimdi bu soru Şimdi çıkıyor. onu bilemem, nereden bileyim yani. Yok o ben dönemlerde istemiyorum böyle bir tören. der, cebi, Kardeşim, böyle bir yer der, olabilir, ağaç olur. olmasın. O zaman çeker atsız gider. olacak o da. Evet. Adı olmayacak onun. O kadar da. onore olmayacak. Onları olmayacak. O da lazım ki öbürünün kıymeti ona göre bilinsin. Yani Hepsi var. kıymet Yani- için o lazım tabii ki. Renkler bunlar. Dolayısıyla şunu demek istiyorum. Bu bir eğitim olduğu için rızasız olmaz. Evet. Evet. Rızasız olmaz. Ve nitekim o şeydir. Anne babanın vaftizidir o. Hani o bebeğe gidip Kendini kuza- tanıttı. anne baba yani bu çocuk bizim dinimizden olsun. Kardeşim onun tercihi neyse o olur, sana ne? Ergen değil ki daha. Ergen değil. Rıza yok. Bak, rıza olmayan yerde raziyeten marziye. Karşılıklı rıza olmayan yerde hürriyet yoktur. Dolayısıyla bugün kilisenin vaftizi hürriyet vaftizi değildir. Kölelik vaftizidir. Daha çocuğu o andan itibaren köle yapıyorsun. Bakın şimdi bu törede öyle bir şey var mı? Buyur. Anlıyor musunuz? Onurlan çıktı çocuk oradan. Toplumun önüne çıkacak. Toplum onu kabul edecek. O toplumu ama bir takım sözleşmeyle. Evet. Şimdi bu ocak kültünde epey ilerlemiş olduk ama buradaki duayı yöneten baba. Anne ocağı yakıyor. Duayı baba yapıyor. Yani duayı yapmak böyle bir takım şeylerde söylemekle başlıyor tabii. Sonra tanrısal mukaddes alana girince hani Musa'ya burası kutsal Tuva Vadisi'dir. Pabuçlarını çıkart, nalınlarını çıkart filan tabiri ne demek? Orada sus, yürüme, konuşma. Frekansa ihtiyaç yok. Artık ama oraya kadar var. Dolayısıyla babanın giriş duası var. Bu yemeklerde de yapılıyordu. Ekmek bölünmelerinde tuz, Bektaşi geleneğinde vardır. Ekmek bölünür, tuza banılır, sirke banılır ve bir dua yapılır. Ama ondan sonra kelam biter. Halle baş başa, istirak haline geçilir. İstirak haline çıkıldığı zaman da yenilenmiş olur. Gerçekten yenilenme var orada. Oldun ya. Gerçekten yenilenme var orada yani. Böyle zan değil. Dalıyorsun ve ondan çıkıyorsun. O dediğin gibi diye çıkıyorsun. Şimdi bazen insan işine daldığı zaman da kendi başına gelir. Ama o kadar şeydir ki, enerji yükleyicidir ki yorulmazsın. O işin Aksine şarj olur. aynen başına gelir. Şimdi yapılan dua ve niyazlar ve o dalınç hali ile o dalınç anında, yani bilincin devre dışı bırakıldığı anda aslında istenen şuydu. Ocak kültünün amacı sadece dinlenmek, enerji toplamak değil. Ata ruhuyla kendinden önce kendi annesi, babası, atası vefat etmiş olan atasının ruhuyla buluşmak. O zamanki amaç bu. Şimdi niye? Çünkü o bedensiz artık. Çünkü onlar bedenin ölümde bedenden sonra ruhun yaşayacağına inanıyorlar. Latif kesif buluşması. Latif kesif buluşması aslında zihnini boşalttığın zaman atayı düşünmek, daha önce gördüğün bir insan. Onu hatırlamak yani. Babası vefat etmiş, babasını tanımış. O zaman fotoğraf yok. Oturup fotoğrafına baksın. Ne yapacak? Hayal edecek.
İşte o hayal etme anı, niçin bunu yapıyorlar onu anlatmaya çalışıyorum. Tanrı'yla aracılık edecek olan ata ruhudur da ondan. Rehber kendi atası, ölmüş olan atası kendisi dünyada, Tanrı görünmeyen olarak evrende, ama ata ruhu o berzahta olduğu için, arada olduğu için o rehberlik edecek ve Tanrı ile buluşturacak. Aynen inanç bu. Uydurmuyorum. Sanki ben yazıyorum gibi değil mi? Batına geçiş gibi olarak görüyorlar bunu, Aynen değil mi? işte. Zaten her uyuyan rüyaya girmiyor mu? Rüya, Ölmüyor. yok ölmek bilmem öyle palavra da gerek yok. Ya onlar uydurma şeyler. Onları söylemeyelim yani. Onu demeyelim, kirletmeyelim. Ruh ya, rüya işte. Rüyada olmak, ruhta olmak. Akılda değilsin. Şimdi diyorlar ki aklı terk ettim mi de geriye ne kalır? Ruh kalır. Ruh ne? Rüya. Rüyada zaman var mı? Her şey eş zamanda olur, senkrondur. Rüyada geçmiş, gelecek falan yoktur. Yok. Rüyada sen, ben, hepsi benim. Evet, hepsi benim. Rüyada ben benden başkasını göremem ki. Ama ben sen olarak ve ben Bendeki olarak bendeki seni ile görüyorum. konuşuyorum, Evet. görüşüyorum. Aynen. Ondan sonra ertesi gün anlatıyorum. Ya seni rüyamda gördüm. Ben senin rüyana nasıl gireyim kardeşim? Ben beni gördüm rüyamda. Ya hadi buyur bakalım. Ne ilginç değil mi? Evet. Şimdi işte bu berzah rüya demek ve uyanık yani bilinçliyken rüyaya girmek de meditasyon demek. Ve oraya girdiği zaman atasının ruhunu yani onun anısını, imgesini kendinde ne kadar canlandırabilirse onunla o kadar görüşmüş ve mutmain oluyor. Ha ölüm yokmuş. Bak o öldü gitti ama ben onu gördüm. Tekrar gördüm. Yaşarken de ölüyü görüyorum demek. Görüyorum. Yaşarken de ölümü Görüyorum yani İşçe. evet hani rüyada görmek gibi o dalınç esnasında o ateş karşısında ata ruhuyla buluşup atalar zaten bahçede gömülü. Dışarıda bir mezarlıkta değil o dönem öyle. Bizim köylere gidin. Köyde her evin bahçesinde ecdat orada gömülmüştü. O zaman sabahleyin çıkarken zaten bir Fatiha okuyup gidiveriyorsun yani ecdadın orada. Berabersin. Yani ölüm dirim diye bir şey yok. Ahiretle dünya bir arada birliktesin. Ama berzahta buluşmak, rüyada ya da hayalde buluşmak demektir. Şimdi bu hayali yönetmeyi öğretiyor. Hayalini yönetmeyi öğretiyor esasında. Evet. Yoksa orada bir Tanrı ile buluşturmadı. Acaba öyle bir şey olur mu? Gerçek mi? Böyle saçma şey mi olur filan. Bunları söyleyebiliriz. Ama sanatsal olarak düşündüğümüzde hayalimizi tahayyüle çeviriyor. Yani aktif imgelem diyoruz ona biz bugün. Sanatçılıkta aktif imgelem zorunludur. Onu uyandırmak zorundasın. Aktif imgeleme olmayan insan sanatçı olamaz. Zanaatte kalır. Bakın o eğitim veriliyor. Ocak kültüründe var bu. Hologramdan dokunabileceği bir yere geliyor sanki adeta. Var. Hayır öyle yok dışarıda böyle var falan değil. Hayalini yani rüyanı yönetiyorsun. Sen yaz sen ol. Rüya yattığın zaman sana rüya gösterilir. Sen mi görüyorsun rüyayı? Yok. Ya bravo. Gösterilir. Kim gösteriyor? Doğa gösteriyor, beynim gösteriyor, tabiat gösteriyor, Tanrı gösteriyor, melekler gösteriyor. Ne dersen de sen değilsin. Burada tahayyül yani rüyanı yönetmenin şeyine geçiyorsun, aşamasına geçiyorsun. İp veriliyor eline. Anladın mı? Yoksa dışarıda bir şey var. Ondan sonra sen onu istersen müziğe çevir, istiyorsan resme çevir, istiyorsan heykele çevir, istiyorsan tiyatro yaz, istiyorsan roman yaz. O dönemde de ne var? Bu dediğim sanatsal etkinlikte şiir var, mit var, öykü var. İşte o rüyalar ortak eğitimle, ortak meditasyonlarla tahayyülü yöneten insanların ortak hikayeleri, mitler, efsanelerdir. Mitos Greklerin kullandığı bir terim. Söylence demek ama Türklerin kullandığı efsane bambaşka bir şey.